Merhaba dostlarım, bugün 5 saniyede bir 4 dolar kasmaya çalışacağız Binomi'de. Fakat şunu söyleyeyim ki 5 saniyelik işlemler yüksek risklidir. Düşük sermayelere göre uygun değildir. Yine güzel bir stratejimi paylaşacağım sizlere ve güzel işlemlere başlayacağız. Daha önce mobil versiyonunda paylaştım. Bu sefer ise web üzerinde yapacağız. Ve 3 tane indikatör kullanacağız ve yine 3 RSI kullanacağız. Hemen hızlı başlayalım ve birkaç konuda sizi bilgilendireyim. Videomuza da destek olup da beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Binomi VIP kanalımızda sınırsız bir şekilde sinyaller gelmektedir. Ayrıca sinyallerin ücretsiz olduğunu da tekrardan size bildireyim. Sinyaller kripto, IDEX ve 11 döviz çiftlerinde oluşmakta. Binomi VIP kanalımızda katılmak isteyen arkadaşlar varsa aşağıda erişilebilir bağlantılarla direkt bize erişebilirler. Geldik şimdi Binomi'de ilk etapta stratejilerimi kurayım. İlk etapta grafilerde birkaç düzenlemeler yapmamız gerekli. Burada artı kısmını tıklıyorum. Ondan sonra 5ST'yi tıklıyorum ve bunda 1 saniyelikte DA grafiği çıkar. Bu DA grafikten sonra şurada 3 tane noktanın bulunduğu kısımda ayarlamalar var. Genelde şurası genelde böyle görünür ama ben bunu 75 olarak ayarlıyorum ki dikeyleri ve alanı biraz daraltıyorum ki iyice şeyleri görelim diye. Dikey seviyelerini görelim diye. Burada DA grafik kısmına geldiğimizde çizgiyi tıklıyorum ve çizgi daha iyidir. Çünkü DA grafiğinde bize o tam dikeyleri yakalattırmıyor. Ama çizgide daha net bir şekilde görebiliyorum. Ondan sonra geldim en önemli konuya, buradaki RSI ayarlarını yapmaya. Bakın fazla aşırı alım yapıldı bölgelerin. En yukarıdaki kısmını 70 yaptım. Şunu 30 yaptım. Aşağıdakini ise 7 olarak ayarlıyorum. Renklerde kafalarımız karışmaması için de bunu sarı yaptım ve birinci RSI indikatörümü yaptım. İkinci RSI'ye tekrardan geliyorum. Burayı yine yukarıdakini 70 yaptım. Aşağıdakini ise 30 yaptım. Onun bir aşağısındakini ise 14 olarak ayarlıyorum ve bunu da yeşil olarak ayarladım ve uyguladım. Üçüncü RSI'ye geliyorum şimdi. Üçüncü RSI indikatörüne buraya 70 yaptım. Şurayı ise 30 yaptım. Bunu 21 olarak ayarladım periyodu ve bunu da kırmızı olarak ayarladım ve tamamdır. Şimdi 3 tane RSI indikatörü var. Ben ilk etapta şu 2 tane RSI indikatörüyle gideceğim. Bak çok fazla aşırı bir alım satım bölgesi var. Burada aşağı yönden bir tane işlem verdim. Burası bak üçünün de aynı anda tepkisi var ve burada bana satışı desteklediğine dair bana sinyal veriyor ki zaten bu şeyden kazanç sağladım. Bunu kapatıyorum. Şimdilik 5 dolar yaptım. Benim şu anki buradaki çalışmalarım buradaki ilk etapta şu 2 tane RSI indikatörünün tepkisidir. Evet, buradan üçünün de aynı şekilde yukarı gittiğini ve satış için uygun olduğunu gösterir. Buradan aşağı yönden bir tane işlem verdim. Yani burada demek istediğim şey aslında satışa uygun olduğu üçünün de aynı şekilde sıçramasıyla, tepkisiyle işlemler alabiliyorum arkadaşlar. Diyelim ki ben şu an hızlı işlemler alacağım ve bu 2 tane RSI indikatörüyle alım satımlar yapacağım, işlemler alacağım. Fakat terste kalma gibi bir durumumda bana en çok yardımcı olabilecek en aşağıdaki indikatördür arkadaşlar. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında daha da çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. 5 saniyelik işlemlerde şunu çok fark ettim arkadaşlar. Özellikle 1 dakikalık mum grafiklerinde piyasa çok aşırı inişli çıkışlı hızlıysa 5 saniyeliklerde çok güzel çalışmalar yapılabilir arkadaşlar. Buradaki şeyi kaçırdım maalesef. Bir sonraki işlemlere geçeceğim. Çünkü bir yandan kameraya bakarak konuşuyorum ve 1 saniyelik işlemler o kadar hızlı ki seviyeleri kaçırabiliyorum. Bundan sonrası beni iyice dikkatli bir şekilde izleyin ve nasıl çalışıyorum, nasıl işlemler yapıyorum bunların detaylarını net bir şekilde öğreniriz arkadaşlar. Yaklaşık 2 tane işlem aldık ve 2 tane işlemimizden de kar elde ettik. Bir sonraki adımlara göre hareket edeceğiz. Yine işlem gelene kadar ben tabii ki size iyice bir anlatayım buradaki strateji nasıl çalışıyor ki kafalar karışmasın. Burada çizgi çekilmiyor maalesef 1 saniyelik işlemlerde. Çizgi olmadığı için ben yine de bir test yapayım. Yok. Yeni grafik olduğu için çizgilerde desteklemiyor. Mesela diyelim ki şu işlem yukarı yönden atıyor ve bu 2 tane indikatör ikisi de bandın kestiğini gördük, tamam mı? Ve ben buradan aşağı yönden bir tane işlem verdim. Fakat işlemi beni terste bıraktı. Bu durumda halen bile piyasa yukarı gidiyorken buradaki RSI indikatörü bana halen yukarı gideceğine dair bu da bana yardımcı oluyor. Yani ben ilk etapta şuradaki 2 tane indikatöre gideceğim.
Diyelim ki işlemin terste kaldım ve kademeli olarak bir planlama yapacağım, bir işlem alacağım. O zaman bana yardımcı olabilecek en aşağıdaki RSI indikatöründe işleme göre çalışmalar yapacağım arkadaşlar. Ki videoya denk gelirse bunları zaten net görürsünüz. Oldukça basit ve kolay, herhangi bir zorluğu yok. 5 saniyelik işlemlerin de çok riskli olduğunu, özellikle düşük sermayelere uygun olmadığını da altını çizerekten söyleyeyim arkadaşlar. Yüksek sermayeniz dahi bile olsa, iyi bir sermayeniz dahi bile olsa yine kontrollü bir iş yapmaya sağlamanız gerekir. Neden? Çünkü 1 saniyelik işlemler oldukça risklidir. Yani 5 saniyede bir tane işlem veriyorsun. Bu 1 saniyelik dedim bir grafik, yani o andaki o hız akışları falan takip etmek biraz insana şey yaptırabilir, ama mümkün olduğunca sinyalleri beklemek. Yani bu 3 tane indikatöre göre sinyalleri beklemek daha güzel olacaktır. Mesela şu an bulunduğumuz bu alanda hacim yok. Hacim olmadığı için de çok fazla bir iş olmadığı görülmektedir. Ne zaman ki piyasa böyle akıcı olur, o zaman böyle hızlı iniş çıkışlar olur. İşte o zaman güzel bir iş olur arkadaşlar. Şimdi bekliyorum, bu işlem mesela aşağı yönden gelirse yukarı yönden vereceğim. Fakat bu iki indikatöre vereceğim. Bu buraya göre değil. Şu 2 tane indikatöre göre, bunun tepkisine göre hareket eder. Bak, fark ettiyseniz birinci indikatör bize haber olarak, İkincisi ise bize tamamen tetiklenme ve üçüncüsü ise bize artık çok aşırı bir bölgede olduğunu söyler ve ona göre şey yapalım. Bak, burada yukarı yönden bir tane işlem aldım. Evet, yukarı yönden bir tane işlem aldım. Gayet güzel bir seviyede. Bekleyelim. Bu işlem tamamdır. Okey dedi. Yani buradaki 2 tane indikatöre göre gittim. Buna göre değil. Eğer ki bakın şimdi şöyle, mesela diyelim ki ben burada işlem verdim, tamam mı? Sürekli indi. Burada da burayı kontrol ettim. Sonra bir baktım bu da aynı şekilde geldi dip seviyesine geldi. O zaman kademeli olarak işte tekrardan ısrarlı bir şekilde yukarı yönden katlaya işlemlere girerim. Bunun tam tersi yukarı için de geçerlidir arkadaşlar. Bekleyelim. Şu an oldukça hacimsiz, yani piyasa kripto IDX'de şu an hacimsiz, yani 1 dakikaya kontrol ettiğimizde yavaş çalışıyor. Yavaş çalışıyorsa da 5 saniyeliklerde de çok fazla bir iş olmaz. Genelde 5 saniye işlemler yapan arkadaşlara şöyle tekrardan söyleyeyim, piyasa çok hızlıysa o zaman 5 saniyelerde çok güzel işler vardır arkadaşlar. Bekleyelim. Bir sonraki işleme gireceğim. Biraz daha düşüş olsun. Hiç acele etmeyeceğim. Şu 2 tane seviye şöyle yakından şey yapalım ki iyice anlayalım diye. Bekleyelim. Ya da yukarı çıkıyor, aşağı vereceğim. Aşağı çıkıyorsa da yukarı vereceğim. Bekleyelim bakalım şu ikisinin tepkisinin ne olacak. Hiç acele etmeye gerek yok. Biraz daha bekleyelim. Tetikteyim. Verdim yukarı. Bir tane işlem, buradan güzel bir işlem verdim. Bekleyelim. Bu işlem bizi terste bıraktı. Yok, kar verdi. Son saniyede o da kıl payı. Bir sonraki işleme hazırlık yapıyorum. Yine 5 dolar hazırladım. Şimdi satış için hazırlık yapacağım. Biraz daha yukarı çıksın. Bunu biraz daha böyle yakınlaştırayım, iyice görelim diye arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız anlamayabilir. Mümkünse demoda denemeler yapın. Kendinize göre de stratejiler kurabilirsiniz. Evet, band dışına, bu yeşilin band dışına çıkmadığını görmediğim için vermedim. Bekliyorum. Bekleyelim. Yukarı çık ya. Niye aşağı iniyorsun? Ne güzel bir seviyeydi. Evet, satış için alış için hazırlık yapıyorum şimdi. Bu sefer satış için hazırlık yapıyorum. Bekleyelim bakalım. Biraz daha yukarı çıkarsa. Evet, şurası güzel. Burayı iyice izleyelim. Evet, yeşili kontrol ediyorum. Yok, bu da banta değmediğini görmediğim için vermedim arkadaşlar. Hani girseydim olurdu. Kar elde ederdim ama yok. Ben stratejiye göre gitmek istiyorum. Şurayı iyice izleyelim. Ya videoya normalde işlem yaparken çok güzel seviyelerde denk gelebilirim ama videoya da mümkün olduğunca denk getirmeye çalışıyorum. Biraz daha aşağı inerse çok güzel seviyede güzel bir işlem verecektir. Evet, bant dışına çıktı, verdim burada bir tane yukarı yönden. Bu işlem bana zarar verdi. Yine hazırlık yapıyorum. Evet, şimdi ne dedim? Kırmızıyı bekleyeceğim. Kırmızı ne diyor bakalım? Kırmızının tepkisi ne? Evet, şuradan bir 10 dolar hemen hızlı çabuk. Verdim burada bir tane yukarı yönden.
Anladınız mevzuyu? Şuradaki mevzuyu anladınız değil mi? Yani ben burayı test ettim. Buraların ikisine göre test ettim. Beni bir yerde yanılttı. Sonra diğer en aşağıdaki grafik şeyin yani RSI'nin tepkisine göre de işlemler aldım. Yine bekliyorum. Hazırlık yapıyorum. 5 dolar hazırladım. Bekliyorum. Piyasa yukarı çıksın. Aşağı yönden bir tane işlem alacağım. Sarıda tepki var. Yeşilde tepki yok. Çıksın biraz daha yukarı. Bant dışına çıksın. Bant dışına çıktı da kaçırdım. O anda gözle bir şuraya bir baktım bana. Bekleyelim. Tam güzel bir seviyede. Yukarı yönden de aynı şekilde böyle bir kırmızı RSI'ye denk gelse çok çok güzel olacak. Ama sanırım gelecek gibi. Evet, aşağı yönden bir tane işlem aldım. Biraz sakat bir seviye. Evet, şimdi kırmızıya göre gidiyorum. Şurada hazırlık yaptım. Verdim şimdi aşağı yönden bir tane işlem. Yine katlama olarak hazırlık yapabilirim. Tamam, bu işlemde aldım. Anladınız buradaki mevzuyu arkadaşlar. Bu kadar basit ve kolay. Tabii ki çok çok pratik yapmaya gerek. Şimdi aşağı yönden bir tane işlem alacağım. Tabii kaçırmasam, kaçırdım artık, gitti o. Yani benim mevzum buradaki tamamen o dikeyleri yakalamak, o dikeyleri kavrayarak da işlemler almak arkadaşlar. Bu videoda 3 tane RSI indikatörüyle nasıl bir pratik yaptığıma dair bunları paylaştım. Bunun zaten bir tane örneğini mobilde paylaştım ama 2 tane RSI kullandım. Çünkü o mobilde 2 tane RSI daha mantıklıdır. Mobil üzerinde yapıyorsun. Çünkü küçücük bir grafik üzerinde, ama web üzerinde bunun bir tane örneğini de bu şekilde paylaşmak istedim dostlarım. Videomuz bu kadar. Video size faydalı geldiyse bir beğeni atmayı ve kanallarımıza, gruplarımıza katılmak istiyorsanız da aşağıda açıklamalar kısmında direkt erişebilirsiniz dostlarım. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlarınız olsun.